Nerede o? Elimde kamerayı görünce cins bakıyorlar. Tek adım attığın için bacak kasları direkt yoruluyor. O Ağrı Dağı bizim. Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Biz Erivan sokaklarındayız. Erivan'ın tam merkezi Cumhuriyet Meydanı'ndayız. İlk hedefimiz şu an opera binasına gitmek. Ondan sonra bir Çağlayan'a gideceğiz. Çağlayan dediğimiz yerde... güneş bayağı yakıcı. Evet. Çağlayan dediğimiz yerde bu Ağrı Dağı'nı gördüğümüz bir yer yapmışlar. Oraya gideceğiz. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Videoyu sonuna kadar izlemenizi ve bizim göremediklerimizi yorumlara yazmanızı istiyoruz. Belki gözümüzden kaçırdığımız bir şeyler vardır. Çünkü burası Ermenistan. Hadi videoya devam edelim. Haydi o zaman. Gün başlasın. Burada gerçekten kurallara uyuyorsun. İstanbul'da olsa direkt pataküte dalarsın ama burada direkt uyuyorsun kurallara ya mecburen. Bakın dün gösteri yapılan yer. Abimiz girmiş temizliyor şurayı. Buralarda full hala polisler var. Şurada ileride gördüğünüz gibi. Yani meydan burada ya, sürekli demek ki bekliyor. evet. Hatta şu an bize bakıyor. Görmüşsünüzdür arkadaşlar. Direkt bize bakıyor. Elimde kamera var ya. Direkt bakıyor, hayırdır der gibi. Bu Ermeniler sanata karşı bayağı bir ilgililermiş. Burası bir müze. Müze girişleri ücretsizmiş bildiğim kadarıyla. Ama içeride çekim yapmak falan yasakmış tamamen. Bak burada Robert Elibayka'nın işte resim şeyleri falan filan. Çok ilgi alanımız olmadığı için bir şey diyemiyorum. Bak ara sokaklar tek yön gibi. Tek araçlık. Ana yollar bayağı geniş. Buralar da geniş. Evet. İstanbul'dakiler gibi. Daha da ilerleyeceğiz. Abimiz açmış sabah sabah müziği. Bangır bangır arabasıyla gidiyor. Bakın bir tane daha değişik bir figür. Arme Konomo Bank'mış burası. Emekçi abimiz çalışıyor. Kulağımı çınlattı ya. Ya burada şu Lada Niva'lar çok fazla yaygın. Lada Niva dağ keçisi, bilirsiniz bizde Anadolu'da dağ keçisi olarak tabir edilir. Burada çok fazla yaygın ya. Bir turist bizim gibi böyle şeyli pantolon giymiş. Bir haritamızı tekrardan açıp kontrol edelim. Neredeyiz?
Daha az daha yürüyeceğiz. Şuradan yukarı doğru. Kastade'de yazıyor. Çağlayan diye geçiyormuş Türkçesi de. Oraya gideceğiz. Ağrı Dağı'nı görelim. Gözükecek mi bize? Hava da açık. Muhtemelen gözükür. Bize mi diyor? Bize mi diyor? Nerede o? Yerde. Şurada abilerimiz kahve alıyor. Dışarıda var böyle kahveler. Dışarıda var değil mi? Sokaklarda çok. Aslında mermer mezarlıkçı. Aa, bizim mezarlıkçılar gibi. Mezar taşları arkadaşlar. Ablamız orada koşuyor. Bir sonraki sokaktan yukarı doğru çıkacağız. Gel geçelim. Abimiz bizi bekliyor. Burada böyle bir park var. Gel. Şunu çevireceğim ya. Merak ettim ne yazıyor. Size çevirmenin çok basit yolunu göstermiştim arkadaşlar. Şimdi buradan Ermenice'yi seçiyoruz. Fotoğrafa geliyoruz Google çeviriden. Buna tıklıyoruz. Ne yazıyor? Türkçe Ermenice dedim. Pardon. Çok pardon. Çok özür. Tam tersi. Ermenice Türkçe diyoruz. Çekiyoruz. İş bulma kurumu. Herkese açık. İşler ücretsiz iş bulma kurumuymuş. İş ilanı. İş ilanı tarzı bir şeymiş. Kapıya baksana. Ne var içeride? Anneyle oğlu Ay var. korktum bir an. Anne ve oğlu var ve terk edilmiş bir bina. Ne kadar şey ama gerçekçi değil mi? Evet. Haydi gidelim. Al telefonu sen çek. Burada bir de çok fazla Opel Astra görüyorum ben ya. Çok fazla derecede Opel Astra kullanılıyor. Bir de şunu belirteyim. Erivan'a gelmeden çok fazla böyle eski Sovyet arabaları gördük. Hatta bir tanesini otostop bile çektik yani. Ama Erivan merkezde gerçekten hep böyle jipler, lüks arabalar. Yani bu merkez oldukça zengin. Dışarı kısımlar biraz daha demek ki fakir kalıyor. Baksana bir anne çocuğunu almış kucağına. Burada da omzunda güvercinler var. Bir de sokaklarda böyle sokak aralarında çiçekler görüyorsun. Bir sürü böyle çiçekler var. Bütün kadın evinde vardı bir de. Dün mü? Evet. Allah Allah. Olabilir. Tam karşıda T2 karavan. Şurası eczane galiba şurası. Asteria. Dönme dolap var. Çocuk şarkıyordu az daha. Burada martılar da çok yaygın. Oyuncakçı bak şurada dönme dolap vardı. Onu gösterecektim. Oha. Barbie hayranları. Kocaman Barbie. Bunlar çamaşır makineleri. Normal ev eşyaları. Bunlar ama Gürcüler gibi değil. Gürcüler biraz daha dışarıda yiyor. Bunlar sanırım yani evde yiyorlar galiba. Öyle bir izlenim ya. Çünkü Türkler kesinlikle evde yapmıyor yani. evet. Biraz daha şey gibi işte Güney Asya mutfağı gibi. Güney Asya'da da mesela hiç evde yenilmez, hep dışarıdadır. Sokakta yerler. Hello. Cins bakıyorlar bazıları ya. Elimde kamerayı görünce cins bakıyorlar. Ben de inadına onlara bakıyorum. Hayırdır? Şu karşıdaki çeşmeden su içelim mi? Gelin size farklı bir
deneyim yaşatalım. Evet, bunun ucuna boru koymuşlar. Normalde buradan çıkıyor. Ağzını yaklaştırıyorsun, içiyorsun. Bak şu şekilde. Güzelmiş. Tadı güzelmiş gerçekten. Kafamı yıkamak istedim de arkada bekleyenler vardı. Gel geçelim. Ablamız saygıyla duruyor ama dedim ve o da geçti bizle birlikte. Ona da benzettik. Bak burada bir çiçekçi daha. Davana Travel. Burada bir de bir şeye dikkat ettim dostlar. El işçiliğinde, yani böyle ağaç kesme, ne bileyim işte su tamiri bilmem ne falan işlerinde genelde gördüğüm kadarıyla hep böyle Afrika'dan gelen insanlar yapıyor. Siyahiler. Çok fazla var. İşçilik onlarda. Evet, Aynen. işçilik tamamen onlarda. Burası da okul. Teneffüs arası herhalde. Lise galiba. Normal bina ama değil mi? Bahçesi falan Lise, öyle. lise gibi aynen. Liselilere benzettim gençleri. Gençler dışarıda oturuyor. Bekliyoruz. Geçiyoruz. Öğrendiğim bilgilere göre arkadaşlar, Ermenistan'a sadece giriş Gürcistan'dan oluyor ve İran'dan oluyor. Onun haricinde Türkiye sınırı var ama gümrük kapıları kapalı. Açılacaktı bir ara. Sonra tekrardan durduruldu herhalde. Bilmiyorum son durum ne. Kapalı ama. Yani Ermenistan doğu ve batısında, bir tarafında Azerbaycan, hatta haritadan da göstereceğim. Büyük bir kısmında Azerbaycan hattı var. Diğer tarafında da Türkiye var. Üstte Gürcistan'a sınır, alttan da ufak bir İran sınırı var. Yani dışa bağımlı bir ülke. Denize kıyısı yok. Ondan dolayı birçok şeyini dışarıdan getirtiyor. İthal ediyor dışarıdan ürünlerini mecburen. Bunları da nasıl yapıyor? Ya İran üzerinden yapıyor ya da Gürcistan üzerinden yapıyor. Türkiye ve Azerbaycan üzerinden kapılar kapalı olduğu için yapamıyor hiçbir şekilde. Bu da Ermenistan'ı biraz ekonomik olarak zor duruma sokmaya başlamış son yıllarda. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Ermenistan kapalı kutu, Kuzey Kore gibi böyle kapanmış yani kendi içine. Aslında onlara, yani yaptıkları bu inat onları etkiliyor. Son zamanlarda biraz böyle bir yumuşama politikası var ama bakalım neler olur neler biter. Halk ne kadar yumuşar? Halk biraz fazla değişik bakıyor, yani katı bakıyor. Biz Ermenistan'ı sadece Erivan'ı geziyoruz. Detaylı olarak gezemiyoruz. Hadi gidelim şimdi o meşhur Ağrı Dağı'nı gördüğümüz yere. Tam karşıda görmüş olduğunuz bir heykel muhtemelen askerdir. Yanında da Ermenistan bayrağını dikmiş. Özgürlüğü mü artık temsil ediyor bilmiyorum, muhtemelen. Hemen karşısındaki parkta da Ermenistanlılar sanatı sevdiği için her yerde böyle resimler var, heykeller var. Çok fazla. Sanki böyle antik bir Yunan kenti gibi. Hindistanlılar da çok burada ya, gerçekten. Kilometrede 2 tane 3 tane görüyorsun çok rahat. Evet abi, o meşhur yere geldik. Ermeniler için kutsal sayılan, buradan en tepeden Ağrı Dağı'nı gördükleri, şehir manzarası Ağrı Dağı'nı gördükleri yere geldik. Ararat. Ağrı Dağı'nı Ararat diyorlar. Onlar için kutsalmış. Çağlayan adıyla, Türkçe adıyla bilinen yere geldik. Buradan şimdi merdivenlerle yukarı çıkıp tam tersimiz, yani bu tarafı izleyeceğiz. Bu tarafta da Ağrı Dağı kalıyormuş. Baksana, böyle değişik değişik eserler koymuşlar. Burada bir aslan. Şurada bir asker duruyor yine.
Nasıl baksana. Bak şu karşıdaki de güzel. Burada bir çaydanlık yapmışlar ama ne alaka çözemedim. Yapmayın ya. Ey Allah'ım. Asker yapmışlar da askerin de yani bölgesini belli etmişler resmen. Fışkiyeler falan kapalı. Acaba akşam gece gösteri falan mı yapılır? Baksana. Ablamız da burada yatmış. He? Neden şişman acaba? Balık etli. Burada da geyik midir artık nedir? Kokuyor. Ne yazıyor burada? Dur bakayım. Kafe. Cafe is time. Kafestian. Bilmem ne for the bilmem bir şeyler yazıyor işte. Abilerimiz burada park ve bahçe işleriyle uğraşıyorlar. Yes, lollipop on them. Evet. Şimdi bu merdivenleri tırmanacağız. Ermeniler için büyük bir anlam taşıyan burası. Ha böyle heykelleri koymuşlar işte. 2 tane oturan adam. Buraya da dilek ağaçlarını dikmişler. Sıcağını aldığında burayı çıkarttırıyorlar bize. Şuradaki ne acaba? Şurada giriş var ama kapalı bak asansör. Kapalı mı? Kapanmış. Şu an göremedik daha Ağrı Dağı'nı. Yoruldum. Çık bitmiyor. Acaba kaç merdiven var? Ağrı Dağı'nı görebileceğiz mi acaba? Şu işte bak bu tarafta. Evet. Yavaş yavaş görünüyor. Hafif hafif belli olmaya başladı. Hadi bakalım az daha. 2 adım atabilirsin. Tek adım attığın için bacak kasları direkt yoruluyor. Ağrımaya başladı bacaklarım. Evet arkadaşlar. Hafif sis var ama şu en yüksek olanı Ağrı Dağı. Hala karlar var. Yanındaki de Küçük Ağrı Dağı. Bence tam tepeye çıkmayalım ya. Çıkmayalım evet. Bence tam tepeye çıkmayalım. Allah yeter. Sabah sabah Şu dalmaya sıcağın bak, alnında. kötü oldu. İşte burayı düzenlemişler, park ve bahçe işleri. Buraya da böyle bir merdiven yapmışlar abi. Yukarı doğru. Hem şehri görüyorsun hem de işte bizim olan Ağrı Dağı'nı görüyorsun. Biz geçen sene otostopla gezerken Ağrı Dağı'nın hemen diğer tarafından, yani diğer tarafından baktığımızda Doğu Beyazıt çıkışında otostop çekmiştik Ağrı Dağı'na karşı. Güzel bir manzarası Nasıldı, vardı. muhteşemdi Bir de değil mi? gün batımıydı. Evet. Buradan çirkin gözüküyor arkadaşlar. Söyleyeyim mi size? Çirkin gözüküyor. Türkiye'den muhteşem gözüküyor. Böyle bir şey yok ya. Pasaport damgalarında bile Ağrı Dağı var ya. Küçük Ağrı Dağı ve Büyük Ağrı Dağı var. Koymuşlar. Yani bu kadar olmaz. Değişikler. Bunlar sanat sepet işlerini çok seviyorlar ya arkadaşlar. Şu tam parkın ilerisi de opera binası oluyormuş. Opera binasının hemen önü burası. Bir gün yolunuz düşerse bilginiz olsun. Hani öyle çok... Görülecek yerlerden bir tanesi. Aynen, çok ama böyle amşan bir şey değil. Şu oturan adamlar ne iş yapıyor acaba? Ne yapıyor orada? Bütün gün oturuyor. Gördün mü? Hemen yanımıza geldi. Hemen dibimizde. Bitti. Fotoğraf video çekerken tip tip baktı. Çaktırmadık. Ondan sonra gitti. Diyorum yani böyle gerçekten üstlerinde hep şey var. Ne derler ona? Yani gidelim de hani Türk mü? Gidip direkt hani böyle şey yapalım. Bir algısı var yani. Gidip bir esnafla konuşamazsınız ya çok rahat Aynen. bir şekilde. Mümkün değil yani. Burada herkes çizim yapıyor.
Baksana. Herkes çizim yapıyor. Ve karşıdan bir asker daha geliyor. Bize bakıyor. Tam karşımızda.